Kime güveneceğinizi bilmediğiniz bir dünyada güvenilir bir nokta. Kriptonun güvenli noktası Coin.tr. Herkese merhaba arkadaşlar. ABD'nin hafta sonunda İran'a saldırmasıyla birlikte piyasalarda tansiyon bir kez daha arttı. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına göre 3 kritik nükleer tesis hedef alındı ve bunlar tamamen yok edildi. Ve bu ifadelerle birlikte ABD'nin artık sürecin tamamen bir parçası haline geldiğini gördük. Saldırılar sonrasında Trump'ın yaptığı yeni bir çıkış daha vardı. Şiddeti artırabiliriz dedi. Ve onun bu çıkışı sadece İran'a değil tüm dünyaya da bir mesajdı aslında. Ve bu noktada daha kritik bir gelişme daha önümüze geldi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatma konusunda parlamentodan izin aldığını, dini liderin önüne bu konuyu getirdiklerini paylaştılar. Artık kapatıp kapatmamak tamamen dini liderin iki dudağının arasında. Dünya petrolünün yaklaşık %20'sinin geçtiği bu dar koridorun kapanması, küresel enerji fiyatlarında ciddi anlamda sıçramaların da karşımıza gelmesi demek elbette. Yani bu boğaz sadece Orta Doğu'nun değil, tüm dünya için adeta bir kırmızı çizgi ve bu konudaki gelişmeleri tüm dünya merakla izlemeye devam ediyor. ABD tarafında ise işler aslında pek de iç açıcı değil. Trump'a yönelik ciddi anlamda tepkiler var, büyük tepkiler var. Demokratlar özellikle Trump'ın yetkisini, haddini, hududunu aştığını düşünüyorlar ve resmen kendi kendine tek başına savaşa karar verdiğini belirtiyorlar. Görünen o ki halk da benzer kanı içerisinde. Sokaklar karışık, halk öfkeli ve belirsizlikler aslında sadece Orta Doğu'da değil, Amerika'nın kalbinde de kendini bariz bir şekilde göstermeye başladı. Amerika'da vatandaşlar Trump'a çok öfkeli ve bu öfkenin daha fazla arttığını görüyoruz. Ve piyasalarda bu toz bulutu içerisinde adeta kendine bir yön bulmaya çalışıyor. Zaten bu haber akışları ve gerekçeler vesilesiyle son günler içerisinde özellikle defansif hareket etmenin mantıklı olduğunu anlatmaya devam ediyorum. ABD tarafında, kripto tarafında risklerimi azalttım. ABD tarafında aslında hiçbir düşüş olmadı. Orada hala yükselen ivmede en ufak bir bozulma yaşanmadı. Ama ben defansif bir kurgu içerisine kendimi sokmayı planladım bu süreç içerisinde. Çünkü bu ortam içerisinde göremediğimiz risk gördüğümüz fırsattan daha büyük. Umarım söylemlerimle ne demek istediğimi anlatabiliyorumdur. Gerçekten çok ender problemli bir dönem içerisindeyiz. Ve yine bu dönem içerisinde petrolün 72 dolar seviyesi üzerinde tutunması, bu seviye üzerinde tutunmaya da devam etmesi tüm dünya için problemli bir trendin kapısını aralayacak. Eğer bu savaş ortamı uzamaya devam ederse. Tabi bunların dışında unutmadan şu bilgiyi de eklemek lazım. Trump'ın Avrupa'ya ve diğer ülkelere tarifeler konusunda tanıdığı süre yakın dönem içerisinde dolacak. 8 Temmuz gibi bu tanıdığı 90 günlük süre tamamen dolmuş olacak. Ve bu tarih yaklaştıkça ticaret savaşlarını da yeniden alevlendireceği bir periyot içerisine sokacak aslında piyasaları Trump. Ve bugün gelen son veriler içerisinde San Francisco Fed Başkanı'nın yaptığı açıklamalarda der ki sonbahara kadar faiz indirimi gibi bir hareket içerisinde olmak niyetinde değiliz dedi. Para politikasının hala dengede olduğunu düşünüyoruz minvalinde söylemleri vardı. Ve bu noktada hem petrol hem de süresi dolmaya meyletmiş Trump tarifeleri Fed'i ciddi anlamda köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Yani içinde bulunduğumuz bu dönemde savaş, ticaret savaşları, petrol ve faiz belirsizlikleri aynı anda bir arada karşımızda. Piyasalar bu dönemde hem yön bulmaya çalışıyor hem de kendine kaygan olmayan bir zemin arıyor. Piyasalar köşeye net bir şekilde sıkıştı. Yeni yönler için haber akışlarını takibe devam ediyor. Peki teknik görünümler nasıl derseniz birazdan bunlara bakmaya başlayalım. Bu haberler eşiğinde borsalar nasıl etkilenmeye devam eder? Altındaki gidişat nasıl olur? Kripto para piyasasında son trendler, son görünümler nedir? Hepsinden ayrı ayrı bahsedelim dostlar. Öncelikle ABD borsa tarafındaki güncel görünüme baktığımızda bakın S&P yükselen ivmesinde herhangi bir bozulma içerisine girmiş durumda değil. Zirve bölgelerde hareket ediyor. ABD'nin ilk 500 şirketinde, ABD'nin ilk 100 şirketinde hiçbir bozulma aslında gerçekleşmedi. İsrail borsalarında bir düşüş gerçekleşmedi. Ya da genel olarak Avrupa borsalarında ya da diğer ülkelerin borsalarında ekstrem düşüşler gerçekleşmedi ama Borsa İstanbul ekstra olarak düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Birazdan Borsa İstanbul'a da bakacağız. Ama S&P için şunu söylemek isterim ki bu 5782 güncel destek seviyesidir. Burayı sarı olarak işaretliyorum. Bu seviyenin kaybı piyasaların tamamında daha kötüye doğru gidişi temsil edecek seviyedir.
seviyedir. Ve bu seviyeden yaklaşık %3 kadar yukarıda S&P. Nasdaq tarafına baktığımızda vadeli piyasada şu anda piyasa açık. Vadeli piyasada Amerika'nın ilk 100 şirketi alıcılı bir konumda bugün. Hala zirve bölgelerde hareket ediyor. Onun destek bölgesinde herhangi bir güncelleme ihtiyacı yok. 20.880 hala destek işlevini sürdürüyor. Ana parametre olarak bakılacak yer bu dönemde bana göre S&P olduğunu söyleyebilirim. Bakınız doların güç durumunu gösteren dolar endeksi grafiğinde benim daha önce işaretlediğim, hatta 2 aydır takip ettiğimiz seviyeye çakılı kalmış durumda dolar endeksi. Dolar global ölçekte değer kazanmakta zorlanıyor bu süreçte. Euro'ya karşı, sterline karşı, pound'a karşı, hatta Türk lirasına karşı dolar güçsüz durumda. Yani dolar TL'nin ekstra olarak yükselmemesinin sebebi de doların küresel ölçekte değer kaybetmesi. Son 2 aydır buradaki yatay alandan çıkabilmiş durumda değil ama bu seviyeyi de kırmadı. Aşağı doğru iniş gerçekleşmedi. Onun bu seviyede çakılı kalması altını da biraz yükselen akış anlamında durdurdu diyebiliriz. Altın tarafına baktığımızda ons altın son dönem içerisinde hani Orta Doğu'dan gelen savaş haberlerinin kızışması, ABD'nin bombalaması vesaire sonrasında altından daha hızlı yükselen ivme bekledi insanlar. Bu ivme gelmeyince altın bu sefer o zaman düşecek. Altın demek ki yükselişi bu kadarmış. Daha fazla değer kaybedecek artık vesaire gibi söylemler içerisindeler. Ve burada bariz 6 aylık periyot içerisinde yükselen bir akış göstermeye devam ediyor. 3290 bölgesini ons altın korumaya devam ettiği sürece yükselen akışında en azından burada bir bozulma gerçekleşmeyecek. Burayı bu gözle takip etmek lazım. Yakın planda burayı tekrar göstereyim. 3290 altın için güncel destek seviyesidir. Kısa vadeli zigzaklar bu üründe çok olağandı. Benim son anlattığım video içerisinde de bundan bahsettim ama gram altın tarafına ilave bir şerh düştüm. Dolar TL'deki kısmi değerlenmeler gram altını daha fazla diri gösterecektir derken biz onu görüyoruz. Gram altın 4300 TL seviyelerinde durmaya devam ediyor ve buranın üzerinde hareketinin devam etmesi altın tarafında çok olağan bana göre. Çok güçlü bir trendi var benim gözümde. Uzun süredir takip ettiğimiz bir trend bu. Küreselde yaşanan problemler, Orta Doğu'daki gerilimlerin artması, Amerika'nın ortaya yeni bir şeyler koyması ya da Trump'ın sabah kahvaltısından sonra yeni kararlar alması buradaki görüntüyü bu dönem içerisinde değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Altın sağlıklı bir yükselen trendi içerisinde ve bu trend altın tarafında bana göre devam edecek. Ve bunun etkeni bir taraftan ons altın olduğu gibi bir taraftan da dolar TL baktığımızda 38 TL seviyesini aştıktan sonra yavaş yavaş yukarıya doğru sürerler dediğimiz hareketi göstermeye devam ediyor. 40,5 TL seviyeleri dolar TL'nin direnç bölgesi olacaktır. Merkez Bankası'nın yeni hamleleri neler olabilir dediğimizde Orta Doğu'da bu kargaşa çıkmasaydı eğer önümüzdeki ay Merkez Bankası yavaş yavaş faiz indirimine ışık yakmaya başlayacaktı. Faiz indirim rotasına inceden bir giriş göstermeye başlayacaktı. Çünkü burada ciddi anlamda baskı var. Hala her şeye rağmen önümüzdeki ay küçük de olsa bir faiz indirimi gündeme gelebilir. Bu hareketler dolar TL'de yukarı yönlü hareketin itici güçlerinden biri olacaktır diye düşünüyorum. Ama hızla giden bir dolar TL yine de beklememek lazım. Çünkü her halükarda %50 seviyelerine ulaşan bir mevduat faizi var. Yapılacak faiz indirimlerinin hızlı gerçekleşmesini de kimse beklemesin. Çok küçük oranda sembolik faiz indirimleri sadece toplumun ya da baskı yapanların gazı alınsın seviyesinde gerçekleşmesini beklerim. Ben dolar TL'de uçan giden bir akış beklemem ama gram altına da destek olmasını beklerim. Bu yüzden gram altın yerli mevduat sahiplerince tutulmaya devam edilesi bir üründür. Gümüşün gram tarafı için de aynı şey geçerli. 43,5 TL seviyesini aşmasıyla birlikte gümüş içinde, gümüşün TL tarafı içinde güzel bir trend başladı ve bu trendin ben devam edeceğini düşünüyorum. Benim takip ettiğim indikatörlerde, benim takip ettiğim ortalamalarda güçlü yapısı dolar bazlı paritede de kendini korumaya devam ediyor. 34.80'li seviyeler destek olarak çalışmaya devam eder diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'a bakacak olursak bugün Borsa İstanbul yine satıcılı. %1'lere ulaşan bir düşüş oranı gördük haftanın açılış gününde. Aralarında yükselen ürünler var. Tüpraş mesela yükselen ürünlerden biri. Piyasalardaki bu hareketten de nasipleniyor elbette. Çarşamba günü katıl sohbetinde bir takipçi arkadaşa bundan bahsetmiştim. Tüpraş soran bir arkadaşa söylemiştim. Endeks düşerken bile Tüpraş'ın yukarıya doğru gitme potansiyeli olduğunu, bir trend kırdığını vesaire konuştuk. Bugün Tüpraş en çok yükselen hisse ve keza Cuma günü de öyleydi. İşin özetinde Borsa İstanbul'un genel durumuna baktığımızda TL bazlı grafikte hala dip bölgelerde hareketi devam ediyor. Dolar bazlı grafikte daha kötü bir durumda aslında. Bakınız
Bakınız, dolar bazlı grafikte dibin en diplerinde hareket eden bir Borsa İstanbul var. Genel olarak herkes TL olarak fiyatlara bakıyor ama ilk olarak bakılması gereken yer dolar olması lazım. Dolar bazında, dolar paritesinde Borsa İstanbul ve hisseler güçlenemiyorsa eğer ben burada neden risk alıyorum sorusunu yatırımcılar kendilerine sorması lazım. Çünkü dolar bazında hissen senin değerini koruyup hatta daha iyi bir getiri imkanı sana sunmuyorsa o zaman neden ben hisse yatırımı yapayım? Neden altın, neden dolar, neden gümüş tutmayayım gibi soruları yatırımcının kendine sorması lazım. Velhasılı Borsa İstanbul hep böyle mi gidecek derseniz bence hep böyle gitmeyecek. Güzel bir dip bölge oluşturmaya başladı. Önümüzdeki dönem içerisinde Borsa İstanbul'da fırsatların başladığı bir periyodu konuşmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Bu süreci yakından takip edin. Anlattıklarımı sıkı takip edin. Bunlardan muhakkak ki bahsedeceğim. Ama şimdilik Borsa İstanbul'da beklemeye devam eden taraftayım. Çünkü ABD borsası, ABD piyasası henüz bir düşüş hareketi göstermemişken ve potansiyel olarak bir düşen hareket gösterdiğinde piyasaların daha ciddi etkilenebileceğini hesaba kattığımızda biraz daha beklemeye devam etmek daha mantıklı görünüyor. Defansif dediğim hareket koşullarında ilerlemek gerekiyor. İç piyasa yatırımcısı adına altın gibi, gümüş gibi, mevduat gibi ürünler mantıklı seçenek olarak ön planda durmaya devam ediyor ama yakın dönem içerisinde Borsa İstanbul'da yeni fırsatların başladığını konuşabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada kısaca şundan bahsetmek isterim. Arda Güler ile sponsor olan CoinTR borsasının yeni kullanıcılar için kampanyası devam ediyor. Bu kampanya ile her kullanıcı 1000 TL işlem yaptığında 250 TL kazanıyor ve bunu 3 gün boyunca yapıp toplamda 750 TL kazanma imkanı sağlayabiliyor. Ve kampanyanın birinci periyot ödemeleri tamamlandı ve katılımlar da hala devam ediyor. Video altına kayıt ve detay linki bırakıyorum. Dileyenler bu kampanyaya bir göz atabilir dostlar. Bu arada petrolden de kısaca bahsetmek isterim. Petrol burada 72 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yapmasıyla birlikte kendine yeni bir trend başlattı. Bu başlattığı trendde yapabileceği hareket 94-95 dolar seviyelerine kadar bir yükselen akış olabilir. Bu trendin bozulmaması için takip edilecek seviye bu 72 bölgesi olacak. Bu seviyeyi koruduğu müddetçe yükselen ivme petrol tarafında devam eder. Biraz daha yakın ölçekte burayı gösterecek olursak bizim son konuştuğumuzda petrol bu seviyelerdeydi. Aşağı doğru bir hamle gelip ondan sonra yukarıya doğru hareketin geldiğini gördük. Bu hareketin gelmesi benim için çok olağandı. Hatta daha aşağı bir kademe daha aşağı inmesi de çok olağan olacaktı. Ama 67 seviyesinden toparladılar petrolü ve 72 üzerinde de tutunmaya başladı. Bu piyasalar için bir risk demektir. Petrolün bu seviye üzerinde tutunması yükselen bir trendi işaret eder ve yükselen trendde piyasalarda, ülkelerde, sanayide problemleri karşımıza getirir. Video başında da söylediğim gibi göremediğimiz risk gördüğümüz fırsatlardan daha büyük. O yüzden dikkat etmeye devam etmek lazım tüm piyasalar adına. Bakınız Bitcoin'in güncel görünümüne baktığımızda Bitcoin'de 101.400 bölgesinden aşağıya bir iğne geldiğini gördük. 98.000 seviyelerine kadar. Buradan toparlandı bugün. 101.450 üzerinde tutunmaya gayret ediyor. Günlük olarak bu seviyenin olduğu bölge içerisinde şu anda. Halihazırda Bitcoin'de yukarı yönlü trendin devamlılığını konuşabilmek için artık takip edilecek kritik eşik 104.800 bölgesi olacak. Daha önce bu seviye 106.800 bölgesiydi. Bitcoin bu seviye üzerinde tutunmaya devam ettikçe pozitif trend konuşacaktık ama artık bu seviye güncel olarak 104.800 bölgesi olacak. Bitcoin bu seviyenin üzerine attığında pozitif bölgeye yeniden dönmüş olacak. Ama aksi ihtimalle dirençlere temas sonrasında yeniden satışlarla karşı karşıya kalabilir. Bu satışlarla karşı karşıya kalması nihai bir düşüş trendi değil, bir süre sonra yine toplama periyodunu yatırımcılara temsil eder. Yani iki seçenek var elbette. Ya daha aşağıdan maliyetlenme imkanı verir ya da ortadaki toz bulutu kalkar. Kaygan olmayan bir zemin içerisinde ama daha yüksek maliyetlerle yeni değerlendirmeler yapılabilir. Kripto para tarafındaki risklerimi azalttığımı bariz bir şekilde söyledim. Bunun arkasında durmaya devam edeceğim. Bu azalttığım risklerle bir süre sonra yeni değerlendirmeler, yeni alımlar yapmaya başlayacağım. YouTube katıl sohbetlerinde bu geniş değerlendirmelerimize katılmanızı öneriyorum dostlar. Halihazırda Bitcoin için takip edilecek kritik bölge 104.800 bölgesidir. Tekrar söylüyorum. Ara bölgeler içerisinde yeni bir pozisyon değerlendirmesi yapmak niyetinde değilim. Çünkü altcoin'lerde daha fazla trend bozulumlarını gördük. Bakın 2452 bölgesinin kaybedilmesi benim için önemli bir eşikti. Burayı kaybetti Ethereum. Buranın kaybedilmesi itibariyle altcoin'lerde de negatif bölgeye doğru bir geçiş gördük. Zaten 4-5
15 günlük zaman diliminde defansif uyarılarımın, hatta dün de paylaşımlarımın nedenleri buydu. Dün bu trendlerin altında kalması, negatif bölgelere geçmesi itibariyle önce katıl grubundan, sonra da Twitter üzerinden de fikirlerimden bahsettim. Bazen trendler istediğiniz gibi hareket etmiyor maalesef. Ben daha iyi bir akış beklerdim ama bu akışları bu ürünler göstermedi. Zaten Total 3 grafiğinde de bunu görme, gözlemleme imkanı bulmuştuk. Burada yaptığı trend ihlali sonrasında yukarıya yeniden gitse de aşağı tekrar geldiğini gördük. Bu trend ihlali altcoin'lerdeki zayıflamanın bariz bir göstergesiydi. Yani altcoin'lerin pozitifliği anlamında sadece bu Total 3 grafiği bu üst alanda hareket ederken altcoin'ler teknik olarak pozitiflik işareti veriyordu. Ama Bitcoin dominansından biz bu işareti almamıştık. Tek pozitif işaret veren yerde de, yani bu Total 3 grafiğinde de kaybın gelmesiyle birlikte, bu kaybın devam etmesiyle birlikte pozitiflik maalesef kaybedilmiş oldu. Tabi Bitcoin dominansı tarihi zirvelere çıkmış durumda. Yani 65 seviyelerin üzerine çıkmış bir Bitcoin dominansı var ve bu seviye Bitcoin dominansı için tarihi eşiklerden biri. En son bu seviyeleri 2021 döneminde görmüştük. Bu dönemde yaşanan son pik hareket sonrasında altcoin'lerde yine yükselen ivme başlamıştı. Hani bir şekilde dönüp dolaşıp altcoin'lere para kazandıracak bir periyot yine başlatacaklar. Ama bu trend ne kadar sağlıklı olur, ne kadar yükselen bir akış gösterir, 5 kat, 10 kat, 20 kat yükselişleri hangi koşullarda ve piyasanın hangi ürünlerinde görürüz, bunları konuşmak gerekecek. Ama şu anda sağlıklı bir trend başlangıcı altcoin'ler tarafında konuşmak maalesef ki pek mümkün değil. Bu işaretlerden en az bir tanesini almak lazım ki altcoin'lerde daha pozitif şeyler konuşabilelim. Ama net olarak şunu söylemek lazım. Altcoin'ler en çok para kaybettiren, en az para kazandırmayan yerlerden biri son süreçler içerisinde. Bitcoin dominansındaki yükselişin payı burada çok büyük. Para Bitcoin'e akıyor ama tarihsel örnekler şunu gösterir ki döner dolaşır altcoin'lere de fırsat veren bir trend muhakkak ki karşımıza çıkar. O trend için sağlamamızı iyi yapmamız lazım. En azından Total 3 grafiğinde ve Bitcoin dominansında teknik olarak doğrulamaları yapmamız lazım. Temel haber akışlarında zaten durumlar karışık. Orta Doğu'da neler olduğu aşikar ve bundan sonra neler olabileceğini kimse çok fazla kestiremiyor. Biraz rolantide, biraz kenarda piyasaları izlemek ve şartların biraz daha olgunlaşmasını takip etmek gerekli. Buna göre yeni yönlerimizi, yeni yollarımızı bulabilelim. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik yeni bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere. Kime güveneceğinizi bilmediğiniz bir dünyada güvenilir bir nokta. Kriptonun güvenli noktası CoinTR.